Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Bugün konumuzun başlığı biraz sevimsiz gözüküyor ama ben onu size bir şekilde sevimli kılmanın ya da o kadar korkulmayabilir kılmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım. Konumuz kanser hücreleri. Kanser hepimizin korkulu rüyası. Eskiden akrabalarımız, tanıdıklarımızdayken çok daha yakınlarımıza, birinci derece tanıdıklarımıza, arkadaşlarımıza geldi. Hani çağımızın vebası diye konuşuluyor. Ve yani bu kadar teknolojiye rağmen hala bu işi çözdük, çözemedik meselesi devam ederken tabii oraya o kadar çok hani bilimsel anlamda zoom yapılıyor ki her gün yeni bir ince ayrıntısı ortaya çıkıyor. Ve işte bu ince ayrıntılardan yine yakın zamanda ortaya çıkan bir konu da şu ki kanser hücrelerinin bazı türlerindeki hücreler part-time çalışıyorlar. Part-time çalışmak ne demek biliyorsunuz? Shiftle çalışmak. Yani günün bir kısmı çalışıyorsun, bir kısmı çalışmıyorsun gibi bir durum. Yani full-time değil. Demek ki çalışmadıkları bir an da var. Ve o anda aslında onlar demek ki kanser hücresi değiller, normal hücreler. Evet, gerçekten de öyle. Bazı kanser hücreleri günün belli kısımlarında kanser hücresiymiş gibi davranırken belli kısımlarında o huylarını unutup normal hücreyle eş davranıyorlar. İşte bunlara part-time çalışan kanser hücreleri deniyor. Bu literatürde var. Şimdi ufak bir dersle bunu biraz anlamaya çalışalım. Okay. Şimdi öncelikle normal bir hücre nasıl çalışıyor ve kanser hücresi nasıl çalışıyor? Yani o part-time'ın kötü zamanında çalıştığı kanser olduğu anla diğer normal zamandaki hücre arasında ne fark var? Önce ona odaklanmamız lazım. Bunu başka zamanlarda da duyduk ama şimdi konuyu buradan bağlayacağız. Öncelikle çalışmak ne demek? Metabolizması değil mi? Yani biz toptan bir hücreler bütünüyüz. O da bir küçücük hücre. Bunun bir metabolizması var. Metabolizmada aklımıza ilk gelen şey ne? Bir şeylerden enerji üretmesi lazım. O enerjiyle de bir takım maddeler üretmesi lazım. Yani girdi çıktı olacak. Yani enerji girdi, madde çıktı vesaire. Şimdi demek ki metabolizma dediğimiz şey enerjiyle ilgili bir şey ve bir ham maddeye ihtiyacımız var. Şimdi bizim konumuz enerji ise değil mi? Biz döneceğiz. Hücre düzeyinde enerjiyi nasıl elde ettiğimize bakacağız. Bize ham maddeler lazım. 3 tane ham maddemiz var. Birincisi hepimizin bildiği glikoz, ikincisi yağ, üçüncüsü ve az tercih edilmeye çalışanı da aslında proteinler. Yani bu 3 ham madde de ister kanser hücresi olsun, buraya C yazalım. Bu kanser hücremiz, bu da normal hücre olsun, sağlıklı diyelim, değil mi? Bu da normal hücremiz. Her ikisi de enerji olarak bu ham maddeleri kullanmaya çalışacaklar. Sonuçta bir ATP üretebilmek, kendi içlerindeki fonksiyonlarını yerine getirebilmek için. Bunların arasındaki temel farkı ne oluşturuyor? Peki, şimdi önce normal hücreden başlayalım. Tekrar bu eşitliği buraya yazalım. Ne dedik? Bir glikozumuz olacak, bir yağımız olacak. Proteini şimdilik bırakıyorum. Bu ikisini enerji için vücut kullanacak. Şu normal ve sağlıklı hücremiz bunları kullanabilmek için bunun içinde de farklı iş bölümleri yapacak. Bizim bu mitokondri dediğimiz bir kısmı kullanacak. Bir de sitoplazma dediğimiz mitokondri dışı kısmı kullanacak, değil mi? Her iki taraftan da ATP dediğimiz enerji çıkarabiliyoruz biz. Bunların ikisinin arasında bir fark var. Normal hücreden bahsediyorum. Normal hücrenin normalliğini ve gücünü belirleyen şey aslında aynı yakıttan yüksek ATP, yüksek enerji çıkarabilme özelliğidir. Bunu nasıl yapar? Biz bu glikozu da alsak, önce sitoplazmaya sokar, sonra mitokondriye sokar, sonra ATP'ye çıkarır. Bu yol bu şekilde devam eder. Yani önce hücrenin içine girer, sonra mitokondriye girer. Zaten burada oksijen kullanarak bu yakımı yapar ve ATP oluşturur. Biz burada neyi aklımızda tutacağız? En kritik nokta olarak bu oksijen lafı var ya, bu oksijeni aklımıza tutacağız. Normal hücrenin en iyi yaptığı şey ve yapması gereken şey bir yemeği, bir yiyeceği yakarken, hani literally yakmak anlamında onu oksijen üstünden yakarak ATP oluşturmaktır. Yani buradaki glikozumuz şu yolu geçtiğinde, buraya geldiğinde bizim o nefes aldığımız oksijenin zaten hedefi burasıdır. Yani burada işimize yarar. Ve mitokondri içinde yiyecekle, şekerle diyelim, oksijeni yaktığında burada ATP üretir. İkincisi ne dedik? Yağı da yakabilir. Yağ da aynı yolu geçer. O da gelir yine hücrenin içine girer ama o direkt olarak buraya gidip o da buradan ATP üretir. Ve onun da O2'ye ihtiyacı vardır. Yani yağı yakmak için de, şekeri yakmak için de bizim oksijene ihtiyacımız vardır.
Fakat zaman zaman işte farklı şartlar altında, o şartları söyleyeceğim. Hücrenin bir de backup sistemi vardır. Backup ne demek? Normal işimi yapamazken acil durum moduna nasıl dönerim gibi bir durum. Şimdi bu sağlıklı hücremizin backup sistemine göz atalım. Enerji üretme sistemi diyelim. Yedek sistem diyelim buna. O yedek sistemde ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi şekeri hücrenin içine, oradan mitokondriye soktu ve oksijeni kullanarak ATP üretti. Ama bazen bazı durumlarda bu hücreye bizim nefes almamızdan bağımsız olarak yeterince oksijen gitmeyebilir. Bu bir. Bu hücredeki işte bu oksijenle enerji üreten durumlarda bir hasarlanma olabilir, bir yaşlanmışlık olabilir. Bu eskimiş bir hücre olabilir. O kadar iyi iş yapamıyor olabilir. Yani üst performans sergileyemiyor olabilir. Böyle hücrelerimiz var ve bunları sonra vücut zaten yok ediyor, devreden çıkarıyor. Ama bu durumda bu backup sistem dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Backup sistemde eğer oksijen azsa veya bu bizim enerji üreteceğimiz diğer organelciklerimiz, mitokondrilerimizde fonksiyon azalmışsa ve başka şartlardan bu backup sistem devreye girdiğinde aslında demek istiyor ki şu olmadığına göre veya bu da iyi çalışmadığına göre ne oldu? Hani şuradan devam ediyor ya, şuraya fit olduk diyor. Yani aslında backup sistem bizim hücrenin genel böyle ortasında, meydanında diyelim. Küçük fabrika ve odalarda enerji üretmek büyük iş ama meydanda ateş yakmak gibi anlatayım. Meydanda fabrikasız üretiyor enerji, fabrikaları kullanmadan üretiyor. Burayı kullanabilir. Çünkü buranın bir özelliği var. Bunun backup olmasının sebebi zaten varoluşun temelinde oksijeni kullanamayan anaerobik dediğimiz ilkel canlılar, o tek hücrecikler varken zaten bu sistemle çalışıyorlardı. Bu sistemde bizim oksijene ihtiyacımız olmayabiliyor. Yok yani oksijeni kullanmıyoruz. Çünkü oksijen ta burada. Biz oraya gidemiyorsak oksijene ihtiyaç yok. Demek ki birinci kural oksijen yok. İkinci kuralda hücrenin içinde olduğu için enerji üretimi daha düşük. Bunların farklı enerji üretim ne diyeyim matematiği var. Fizibilitede şuradaki şeker buraya girdiği zaman bize şunu kullanalım. Bize 38 diyelim ATP yapıyor. Buradaki glikoz, bir glikoz. Oksijenle buraya girdi, 38 ATP yaptı. Fakat bu bir glikoz şuraya giremez, burada kalırsa bu backup sistemde 2 ATP oluyor. Yani aslında ilkellikteki şekerden enerji üretmek işte böyle az olduğu için canlılar kendilerini geliştirerek daha iyi enerji üreten, oksijen kullanarak enerji üreten diğer organelciklerini yaptıkları için evolüye oldular, geliştiler, büyük enerji ürettiler. Ama bu bizim backup sistemimiz. Bak cansız kalmıyoruz. Hala 2 ATP üretebiliyoruz. Az ama gene de hücre için bir destek sistemi acil durumda. Demek ki bu devreye gidemeyince backup sistemimiz bunu yapabiliyor. Fakat backup sistemi işte sonuçta ilkel olduğu için, eski olduğu için yani daha ne diyeyim uyduruk hücrelerin yapabildiği bir şey olduğu için bu backup sistemi bakın ne dedik? Yağla oksijen ayrılmaz kardeş. Şekeri yağsız böyle yakabiliyoruz. Fermentasyon deniyor buna. Mesela turşu yapmak gibi değil mi? Turşulaşmak falan. Hikayesi aslında bu. Yani oksijensizleşmiş yakma hali şekeri. Buradan bir gıdım da olsa ATP'miz olabiliyor ama yağı bunu yapamıyoruz. Demek ki backup sistemde yağı yakmak yok eğer oksijen yoksa. Bununla idare ediyor. Sonra hücre ya ortadan kaldırılıyor ya işte yeni tamir ediliyor öyle söyleyeyim. Bu sistem düzeliyor. Tekrar yağı ve glikozu ki bir yağdan da 129 minimum ATP geliyor. Şu koca ATP'ler üretiyor. Şimdi normal hücre böyle. Her zaman oksijeni kullanmak istiyor. Her zaman şeker ve yağı yüksek performansla çalıştırmak istiyor. Sitoplazma, hücrenin fabrikası dışındaki o orta meydandaki, ortada ateş yakarak, hani ateş diyorum ama oksijensiz 2 ATP'ye fit olmak istemiyor. Böyle hücre varsa zaten bunu da evden çıkarıyor. Hani nedir bu yani? Yeterince iyi çalışmıyorsun. Gelelim. Şurada bir inatlaşma olduğu zaman, yani bu backup sisteme mecbur kalırsak, ısrarla, tekrar, bir sürü sebepten olabilir bunun sebebi. Hani kanser yapan ne diyorlarsa bir sürü şey aslında hücrenin içerisinde bir takım bozukluklar yaptığı için ana sistemden backup sisteme geçmek zorunda kalıyor demek oluyor. Geldik şimdi kanser hücresinin ne yaptığına. Ne dedik? Şu sistemi kullanmak istemiyor ama bu sapasağlam da olsa fark etmez. Buradaki sitoplazmadaki sistemi kullanacak değil mi? Şuradan backup sistemi. Biz ona ne diyoruz? Glikozun yanması, glikoliz diyoruz. Fakat
Şimdi normalde oksijensiz solunum yapar kanser hücreleri denir ama oksijeni kullanmamayı bir de özellikle tercih ederler. Bunlar mitokondrileri çalışıyor olsa bile onu kullanmak istemezler. Oksijen devreye girmez. Oksijenin varlığına rağmen oksijen devreye girmez. Oksijen olmadığı için yağ zaten yakamadıklarından daima şekeri şu meydanda işiyle, hani o 2 ATP'ydi ya, bu ikilerden yapmaya çalışırlar. 2 sayısı çok az olduğu için bu şekerin içeriye girişini acayip arttırırlar. Haldır ki sürekli bu 2 ATP artsın ve burada enerji olsun. Yani çok enerji üretmeyi şu yoldan yapmaya çalışırlar. Uzun yoldan yapmamaya çalışırlar. Oksijen olsa bile. Şimdi bizim oksijenin varlığına rağmen bir kanser hücresinin inatla oksijeni kullanmak istememesini ve oksijensiz nefes almak dediğimiz oksijensiz şekerden enerji üretmesini biz Warburg efekti diyoruz. Bu bir bilim adamının Nobel aldığı konu. Otto Warburg diye bir bilim adamı. Bu bilim adamı diyor ki ortalıkta oksijen olsa bile kanser hücresi özellikle şekerden ve şekerin hücreye geçişini arttırarak ve arka arkaya o ucuz yakıtı kullanarak kendine enerji üretir. Bu enerji üretme anında şimdi bir yere bağlıyorum. Spor yapıyoruz. Oksijensiz hani yorulduk, kaslar hani yoruldu, enerjisi bitti. Ağrı geliyor değil mi? Ne deniyorlar o kesik ağrısına? İşte laktik asit birikti falan. İşte o kaslarda biriken laktik asit ne yaptık? Yorduk. Potansiyel enerji bitti. Oksijenlenme azaldı. Artık yağlarını yakamıyor vücut kaslarını çalıştırmak için hani ağır sporda. Ne yapıyor? İşte buradaki gibi şekerden oksijensiz enerji elde ediyor. Ve laktik asit dediğimiz şey zaten bu yolun sonu. Şimdi, okey. Tekrar tanımımıza geri dönelim. Kanser hücresi bizim aralarda işte spor yaparken yorulunca, arada işte başka bir sağlık sorunumuz varsa vesaire arada kullandığımız backup sistemi, ki o backup sistemle biz laktik asit üretebiliriz. Sonra o laktik asit hücreden çıkar, karaciğer onu tekrardan güzel glikoza döndürür. Biz bir gün dinlendiğimizde işte mesela ağrılarımız, sızılarımız, laktik asitimiz falan biter. Vücut onu tamamlar. Ama işte burada ısrarlı olduğu zaman bir sürü laktik asit birikiyor ve bu laktik asit de hücrenin etrafına atmaya çalışıyor kanser. Hücrenin etrafındaki olması gereken pH'da düşme olduğu için laktik asit immün sistemle arasındaki koneksiyon bozuluyor. İmmün sistemin dedeksiyonundan kaçmak için bu da onun bir yöntemi falan. Fakat bizim konumuz burada o değil. Şimdi part-time'a döneceğiz ya. Warburg efekt, oksijen var. Bana ne oksijeni kullanmayacağım. Bana ne sadece şekeri kullanacağım. Bana ne yağı kullanmayacağım. Ve böyle çalışıp laktik asit üreteceğim. Şimdi bu kanser hücrelerinin yaptığı bir şey. Part-time burada ne demek? Demek ki bazen bunu yapacak, bazen bunu yapacak. Yani normalleştiğine göre şurasıyla burası arasında bir geliş olması lazım. İşte bunu kim yapıyor? Tamam. Çalışmalar diyor ki solid tümörler. Solid tümörler dediğimiz solid böyle hani topak gibi düşünün. Bir arada düşünün. Hani kanda falan değil de topak. Mesela meme kanseri solid tümör. Orada bir yuvarlak gözüküyor değil mi? Solid tümörlerin çoğu, hani meme kanseri bir örnek ama diğer solid tümörlerde bu tip hücrelere sahip. Yani solid tümörlerdeki kanser hücrelerine biz baktığımızda günün bazı saatlerinde aynen Warburg efektiyle oksijene rağmen oksijensiz şekerden enerji üretip etraflarını laktik asitle doldururlarken ve kanser hücresi davranışı gösterirlerken gel gelelim bunlar gece o davranışı göstermiyorlar. Gece bu insanların kanser hücreleri uykuya yattıklarında direkt burayı kapatıp tekrar oksijeni almaya, tekrar şekeri oksijenle yakmaya, gerekirse tekrar yağı yakmaya dönük bir davranış gösteriyorlar. Burada başka çalışıyorlar, burada başka çalışıyorlar. Ve bunu ne belirliyor? Bir, gece ve gündüz belirliyor. Özellikle gece uykuda ve karanlıkta olduğumuzda part-time işinin değiştiğini görüyoruz. Yani yaptıkları şeyi değiştiriyorlar. Gündüz kanser hücresi gibi çalışıyorlar, gece bundan vazgeçiyorlar. O yüzden onlara part-time kanser hücresi deniyor. Bunu belirleyen şey uyku iyi bir şeydir, dinlendik falan filan okey. Ama bunu kurcaladıklarında en çok cevabın
Gece biz iyi uyku uyuduğumuz zaman melatonin hormonunu ürettiğimiz için olduğunu buluyorlar. Melatonin hormonu işte karanlığın kraliçesi, bizim uykumuzun, iyi uykumuzun sebebi. İşte gençlerde çok var, ne kadar olursa o kadar iyi. Biliyorsunuz akşam ışıklara bakınca kaybediyoruz. İşte mümkünse karanlıkta yatacağız, işte hiç gözümüze ışık gelmeyecek vesaire vesaire. Yani karanlıkla kardeş melatonin. Gece olduğu için melatonin oluyor ve dolayısıyla aslında melatoninin etkisi yüzünden bu düğmeler değişiyor. Kanser hücrelerinin huyları değişiyor. Ne oluyor biliyor musunuz orada? Yani kanser hücresi ya uyurken ben de uyuyayım, boş ver çalışmayayım demek istediği için bunu yapıyor. Hayır, aslında yapmak ister gene. Ne yapmak ister? Sürekli glikozu içeriye almak ister. Glikozu içeriye alırken ne demiştik? Normalde bir hücreye giren glikozun kapıları 3-5 tane ise kanserde coşturuyor onu. Gelsin bütün şekerler. Çünkü az 2 ATP var. Daha çok olması lazım deyip bütün kapıları açıyor ve içeriye haldır haldır şekeri almaya çalışıyor. İşte o kapılar glikozun hücreye girdiği kapılara genel adlarıyla, onu da şuraya yazalım, gulut deniyor. Gulut ne? Hani glikozun gulusu gibi bir şey. Oradan girmek demek. Bir hücrenin üzerinde bir sürü glutlar olabilir. Farklı hücrelerde farklı glutlar. Bunların sayıları böyle uzuyor. Tamam mı? Bizim işimiz mesela 2 var, 3 var, 4 var. Bu GLUT 4'ü biz en çok konuşuyoruz günlük hayatta. Konuştuğumuz zaman hani insülin rezistansı dediğimizde GLUT 4'ten bahsetmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü insülin ve glukoz 4 kapısı işte kasta, yağ dokusunda rezistansla ilgili iyi çalışmazsa GLUT 4 işte insülin rezistansı oluyor, kilo alıyoruz falan. Aslında asıl konuştuğumuz hep GLUT 4'tür ama buradaki hikayede bizim konumuz GLUT 2. Yani kanser hücreleri GLUT 1'i de artırırlar ama melatonin açısından GLUT 2 önemli. GLUT 2 dediğimiz kapıyı açar. Bunu öyle bir açar ki buradan haldır haldır glikoz girsin der. Tamam mı? Şimdi GLUT 4 bizim genel konuştuğumuz insülin rezistansında insülinle ilgiliydi. İnsülin konuyla ilgiliydi. İnsülin varsa açmaya çalışıyordu kapıyı falan filan. Fakat GLUT 2'nin insülinle alakası yok. İnsülinin düşük olsun, yerlerde olsun, kilon olmasın hiç önemli değil. Eğer kanser hücresi onu açmak istiyorsa açabiliyor. Kanser hücresi varsa onu açabiliyor. Yani şekersiz beslendim de kurtardım gibi bir durum yok. GLUT 2 öyle çalışan bir kapı. Kanser hücresinin kendine şekeri çekebilmek için kullandığı bir kapı ve insülin orada uyuyor pankreas. Farkında bile değil yani kanser şekeri düşükken bile oluyor. Tamam. Demek ki kanser hücreleri kendilerine şeker kapılarını fazlalaştırarak çekebilmek istiyorlar ya. Bu GLUT 2 ile uyku arasındaki bağlantı şu. Bu zaten bütün şeyde bunu öğreneceğiz. GLUT 2 kapısı, tamam şeker giriyor buradan. Ama GLUT 2 kapısından ne giriyor? Melatonin. Şimdi uykumuzun kraliçesi, uykunun hormonu melatonin hücrenin içinde de üretilir ama merkezi olarak da üretilir ve kanda da dolaşır. Şimdi melatoninin hücre içine girdiği kapılardan biri GLUT 2 ve şekerin de girdiği bir yer. Yani ne oluyor? Karanlıkta melatonin devreye çıktı ya, gündüz yoktu. Orada da bir sürü GLUT 2 kapısı var. Yani oradan şekeri almaya çalışıyor kanser hücresi. GLUT 2'yi melatonin kapladığında içeriye daha az şeker gidiyor. Ve bu sistemi kullanamadığı için işte laktik asit üretmelik, immün sistemden kaçmalık, kendini çoğaltmalık, kötü enerji kullanmalık bu hali kullanamadığı için melatoninin sakinleştirmesiyle enerji bulamadığı için duruyor. Çoğalması duruyor. Dönüyor normal hücreymiş gibi davranıyor. Okey. Yani uykuyla uyanıklığın, melatoninin iyi olmasının, güzel ve derin uyumanın kansere de faydası var kardeşim. İyi uyku, melatonin, meme kanseri düşmanıdır cümleleri ki o da solid tümör az önce söylediğim gibi. Aslında melatoninin solid tümörler dediğimiz bazı tümörlerde çalışmalar bunun bir sürü tümörde olduğunu da gösterebilir. Ben şu anda olduğu kadarını söylüyorum. Bazı tümörlerde gece ve gündüz metabolik düğmelerini değiştirebildiğini gösteriyor. Gündüzki normal metabolik düğmeyi bozulmuş haldeki kanser hücresi, normal hücreler normal çalışıyor, kanser kötü çalışıyor. Gece bunların hepsi aynı havuza giriyorlar ve hepsi birden iyi hücreler olabiliyorlar. Şimdi biz bu tüm konuşmalardan ne anladık? Tamam uyku çok önemli, melatonin çok önemli, bunu anladık. Ama bunun önemini şöyle altını çizelim. Bir, bunlar çoğalırlarsa o dedik ya meme kanserindeki solid tümör 1 santim, 3 santim, 5 santim. O ne demek? Çoğalma demek. Şu yöntem varken çoğalabiliyor kanser hücresi. Bu varken çoğalamaz. Çünkü kanserleşme yöntemi değil o. Çoğalabilmesi için bu yöntemi kullanabilmesi lazım. Warburg etkisi altında olması lazım. Oksijene rağmen oksijensiz enerji üretme ve kendini çoğaltma.
Demek ki sadece iyi uykuyla, diyelim ki bütün ailede böyle risklerimiz var, biz kendimizi öteleyebiliriz. Ya da işte fibrokistlerimizi bile küçük tutma veya dönüşmeme, başka bir şeye dönüşmeme çabası gösterebiliriz. Yani uykunun önemi her yerde anlatıldı da buradan da şuna gelmiş oluyoruz. Yani varsa da hücren, benim de var şu anda, işte kameraman arkadaşımın da var. Herkesin vücudunda minik minik kanser hücreleri var. Ama biz iyi uykuyla onları sürekli part time'daki iyi hale çevirdiğimizde bir süre sonra belki bu hale bile dönmeyecekler. Anlatabiliyor muyum? Ama üst üste uykusuzlukla burada ısrar edecekler ve çoğalmaları artacak. Dolayısıyla kârdır. Sadece iyi bir uykuyla, dediğim gibi şeker yedin, yemedin, insülini yüksek, diyabetsin, bunlarla alakası yok. Hani iyi besleniyorum, kötü besleniyorum, karbonhidrat, bunları ayrıca konu, yani 1000 kere konuştuk. Ama sadece uyku, kanserin kullandığı şeker yoluyla ve uyku hormonunun girdiği yol aynı olduğu için kapıları kapatma ya da önden koşup kapıyı tutma ve ne kadar çoksa o kadar kapıyı tutma olarak işe yaradığından bu işi düzeltiyor. Normalde Covid'de bile söylendi. Melatonin ağır Covid'i de azaltmak için anlamlı. Melatonin kanser tedavilerinde tedavinin bir parçası olarak kullanılmalı vesaire vesaire. Melatonin desteğinden bahsetmiyorum. Ama burada hani uyku dediğimde başka bir şey de melatonin başka bir şeymiş gibi hemen aklınız melatonin almaya gidiyor olabilir. Burada uyku halinin, iyi bir uyku halinin her şeyin tedavisinin yemek kadar, belki yemekten önce liste başında olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan tabii her şey olur ama bunu benden dinlemeden YouTube'u kapatamazsınız. Melatonin iyi olması için ne lazımdı? Gece ışıklara bakmayacaksın. Gözüne bandını takacaksın, blackout perdelerini takacaksın. Saat 11'de yatağa gideceksin, 9'da kesmiş olacaksın kırmızı ışıklara bakmayı, elektroniklere bakmayı. Odan bir tık serin olacak normal salondan. Çünkü serinlikte daha iyi melatonin var. Artı hem melatoninin part-time çalıştırması hem de ne dedik? İyi çalışanlar yağı da yakarlar dedik. Gece yemek yemediğimize göre normal hücre gündüz hem şeker hem yağ yakarken gece aslında yağ yakmaya daha programlıdır. Demek ki geceki part-time'lıkta yağ yakma marifeti normal hücre için bile iyiyken kanser hücresi için duble iyi oluyor. Yağ yakabilmesi için gündüz yağ yiyebilirsin ama gece aç olman gerekiyor. Yani aynı yere geldik. Gece açsan, vakitlice yattıysan, karanlığı kovaladıysan ve iyi bir uyku aldıysan o gece boyunca bir sürü gündüz kanser işçisi hücren bu fikirlerinden gece boyunca vazgeçebilirler. İşte melatoninin de bir sürü şeye karşı koruması bu hücreler arasındaki geçişte yatıyor. Sadece kanser hücresi olması gerekmiyor. Bütün işini iyi kötü yapan hücreleri düzeltiyor. Ne dedik? Backup sistem dedik değil mi? Normal hücre de bazen oksijeni kullanarak çalışamaz ve bu laktik asit yoluna kaçabilir. Bunu bazen yapabilir. Bir sürü hastalık var. O hastalığın olduğu inflamasyon anında da bu hikayeler dönüyor. Demek ki inflamatuar bir hastalığın varsa, otoimmün bir hastalığın varsa, ağrınsızın, ödemin, şişliğin neyse yani. Ne hastalığın varsa onları da part-time'a sokmuş oluyor. O yüzden hani ben kanser değilim, konuyu da dinlemeyeyim demeyelim. Her hücrenin adam gibi çalışması için en adam gibi çalıştığı saatler gece olduğuna göre gece uykuda ona o fırsatı vermek lazım. Videonun benefiti de kanserden korktu, korkmadı, araştırmalar ilerledi, ilerlemedi derken bu mantığa bakıldığına göre hani bilemiyorum, fantezi konuşmayla bitirelim, futuristik olsun. Belki ileride kanseri olan insanları bir takım karanlık uyku kabinlerine koyacaklar. İşte çok melatonin üretecekler ya da çok melatonin onlara verecekler. Orada işte sessizlik olacak, gece gibi olacak. Belki onlara sürekli gece sinyali verecekler. Bilmiyorum. Bunu da nereden söyleyeceğim? Naked mole rats diye bir şey var. Tüysüz, beyaz fareler. Bunlar böyle biliniyor. Çıplak beyaz fareler. Çıplak beyaz fareler, tüyleri yok ve renkleri beyaz. Her zaman mağaradalar, 24 saat karanlıktalar, güneşe hiç çıkmıyorlar. Naked mole farelerde kanser olmuyor, biliyor musunuz? Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Enteresan bulduysanız paylaşmanızı ve üye olmanızı rica ederim.